sektörünü konuşacağız bugün. Kiminle? Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan Dağ'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi konut sektörü oldukça önemli bir sektör. Çünkü inşaat sektörünün içerisinde zaten yer alıyor. Birçok başka sektörü tetikliyor. İşte besliyor. Faizlerden direkt olarak etkileniyor. Faizlerin hangi düzeyde belirlenmesi gerektiğine ilişkin yorumların başını çekiyor vesaire. Dolayısıyla hani konut sektörünü zaman zaman masaya yatırmakta fayda var. 2016 yılının bugün de ilk yarısını tamamlamış oluyoruz. İlk yarıyı nasıl değerlendirirsiniz konut sektörü açısından? Dediğiniz gibi tabii inşaat sektörü şu anda ülkemizin lokomotif sektörü diye adlandırılıyor aynı zamanda. Bütün olumsuz senaryolara karşı ilk çeyreği çok ciddi artışlarla kapattık. Yapılan istatistiklerde de görülüyor. Tabii yine bu tereddütler var. Son ikinci çeyreği de aynı hız doğrultusunda. Olması gereken hız bu muydu? Değildi tabii ki ama beklenenlerin üstünde bir gelişmeyle kapattı. Şu anda en güzel giden taraflardan bir tanesi de konut sektörü içerisindeki alt birimleri besleyici oluş. Çünkü şu anda yapılan istatistiklerde yaklaşık 400 kalemlik bir birimi besliyor bu sektör. Bununla beraber de piyasaya gelen canlılıkları, faiz oranlarının geriye çekilmesi, Merkez Bankası'nın faiz oranları bir 50 baz puan geriye çekmesi de piyasayı biraz tetikle, en azından bir heyecan getiriyor olabilmesi lazım. Onu bekliyoruz, o beklentiler içerisindeyiz. Yeni projeler oluşturulduğunda yeni heyecanları sektörel olarak piyasaya doğru şeyler getirme çabası içerisinde bir sektördeyiz şu anda. Benim gördüğüm olumlu bir tablo var. Peki yılın geri kalanında da böyle olumlu bir tabloyu bekler misiniz? Ya da işte faiz oranlarını belki orada işin içerisine katmak lazım. Merkez faizi aşağıya çekiyor ancak konut kredilerine ya da tüketici kredilerine an itibariyle bu çok da fazla yansımış durumda değil. Evet. Hatta buna ilişkin hükümetten çok net mesajlar vardı. Merkezin yapmış olduğu faiz indirimini konut sektörüne, konut kredilerine ya da tüketici kredilerine bankaların yansıtması gerektiği, yansıtmadıkları sürece merkezin faiz indirmesinde çok bir anlamının kalmadığına ilişkin böyle bir öneri, böyle bir hatta baskı diyebileceğim noktaya gelecek kadar çok sık söylendi bütün bunlar. Bütün bunları bir araya koyduğunuzda yılın geri kalanına ilişkin bir umut duyar mısınız? Faizlerle bir aşağı doğru çekilme bekliyor musunuz? Tabii bizim şu anda beklentilerimiz hükümetin açıklamaları doğrultusunda. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya ile olan ilişkilerimizin doğruya, iyiye doğru gitmesini söylemesi, İsrail ile ilişkilerimizin düzelmesi, komşuluk ilişkilerinin biraz daha olması bir moral motivasyon sağlatıyor. Tüketiciye de aynı şekilde. En basiti en ufak bir olumsuzlukta insanların biz gayrimenkul yatırıyoruz. Yani sizden gayri artan bir parayı değerlenen bir sektöre, menkule yatırıyorsunuz. Burada siz moral motivasyonunuzu en üst düzeyde tuttuğunuz sürece karşı tarafa da yansıyor. Önümüzdeki dönem içerisinde faiz oranlarının bankaların şu anda yaşadıklarının tezatlarını yaşamaması lazım gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu ana kadar hep Merkez Bankası faiz oranlarının yüksek olduğu düşüncesi vardı. Şu anda da Merkez Bankası 2 defadır baz oranlarını geri çekmesine rağmen geri çekilme işini çok anlamlı bulmuyoruz. İkinci yarıda bu kırılganlık göstereceğini ve geriye çekileceğinin umudundayız. Ki geriye çekildiğinde de piyasalara çok ciddi canlılık getireceğini düşünüyoruz. Şimdi gelişmekte olan ülkelerin geneline baktığımız zaman Türkiye biraz orada konut sektöründe, daha doğrusu konut fiyatlarında ayrışıyor, daha önde gidiyor gibi görünüyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi konut fiyatlarında ben 10 yıl yurt dışında kaldım, Avrupa'da kaldım. Gelişmişliğini bitirmiş ülkelerle gelişmeyi sağlayan şu anda gelişen ülkeler arasındaki buyurduğunuz gibi farklılıklardan en önde geleni şu. Şu anda sektörel olarak bizim 50-60 yıla kadar Türkiye'nin sektörel açığı var. Eski yapılaşmalarının restorasyonu, kentsel dönüşüm, nüfusumuzun artışı, bunların hepsi birer etken.
Dışarıya baktığımız zamanda da konut sektörünün Türkiye'de daha da ileriye gitmesi, rakamlarının daha da yükselmesinin iki tane faktörü olabilir. Bunu devletin uygun coğrafyalarda, uygun lokasyonlarda uygun arsaların temini. İkincisi gelir düzeyimizin yükselmesi. Gelir düzeyimiz malumunuz şu anda Türkiye'nin belli bir seviyede gelişen bir ülke olduğumuz için sağlanıyor. İleriki dönemlerde de eminiz ki hükümetin bu konularda atacağı adımları ve kentsel dönüşümde de yapılan desteklerinde bir faydası olacağını düşünüyoruz. Şimdi çok fazla her yerde konut görüyorum. İşte her yerde bir proje başlıyor. İşte gazeteleri açıyorum hafta sonu sayfalarca. Konut enflasyonu yok. Onu net söyleyebilir. Bana sanki biraz var gibi geldi. Yok, oraya yok, geleceğim evet. yok. Bir arz fazlası var. Bu kadar gerçekten üretilen konutu alacak kişi var mı? Var. Yani şöyle yapılan istatistiklerde %63 oranında kentle oturan bir nüfus sayısının olduğunu ve bu oranın düşünün %37 oranının kent dışında olduğunu, şehir dışında olduğunu ve genel itibariyle kentle şehirlerin birbirlerine entegrasyonu sağlandığında konutun arzının düşüyor olabilmesi için Türkiye nüfusunun durağan bir alana geçmesi lazım. Bir durağan nüfus olması lazım. 2, gelir düzeylerinin olağanüstü düşmesi lazım. 3, şu andaki tabii bakıldığında, dışarıdan bakıldığında birçok konut rezervinin olduğu düşünülüyor. Çıkın, ben şöyle söyleyeyim, Sarıyer'den çıkın, Hadımköy'e kadar kiralık konut arayın. Yani enflasyonun olduğu yerde kiralık konutun çok olması lazım. Çok da bulamıyorsunuz. Yani komplike yaşam merkezlerinde, doğru yaşam merkezlerine, doğru sitelerde, doğru yapılan... Çünkü konutun ihtiyacı değişti. Yani eskiden kentte oturmak, şehirde oturmak bir apartman dairesinden ibaretti. Şu anda şehirde oturmak bir yaşam kampüsünde oturmaktan ibaret. Bunun için enflasyon yok. Şimdi izleyicilerimizden soru soranlar da var. Türkiye'de Amerika'daki gibi bir mortgage krizi bekliyor musunuz demişler. Beklemiyoruz. Amerika'da 30-40 yıllık, ben demin de söylediğim gibi yurt dışında kaldım. Türkiye, Avrupa'da ve Amerika'da 40 yıla, 50 yıla varan vade sistemleri. Türkiye'de şu anda borçlanma oranı mortgage'da 7,5 yıldır ortalamada. Ve insanlar 10 yıllık bir süreci bile çok görüyorlar konut kredilerinde. Şimdi şu kentlerle kent dışı yerlerin entegrasyonunun sağlandığından bahsettiniz. Şimdi kentin içerisinde oturmak, şehir merkezinde olmak çok başka bir rahatlık tabii ki. Evet. Fakat çok İstanbul özelinde Evet. özellikle söylüyorum, çok eski binalar, işte depreme dayanıklı değiller, zaten tam da onu söyleyeyim. İşte daha bunları restore edeceğiz, bunları baştan yıkıp kentsel dönüşüme sokup tekrar baştan yapacağız. Kentsel dönüşüm kısmını biraz daha fazla konuşalım isterim. Kentsel dönüşüm için ne düşünüyorsunuz sektörün içinde biri olarak? Onu merak ediyorum. Şu sizi mesela beni rahatsız ediyor, sizi ediyor mu bilmiyorum. Şimdi evet. Kentsel dönüşüm dediğiniz yer mesela Kadıköy'de yapılıyor. Kadıköy sahilde. Fikirtepe'de, Kadıköy'de. Yani sonuçta evet. hani arsa maliyeti çok yüksek yerlerde evet. yapılıyor. Evet. İşte ne bileyim hiç Bağdat tutup da Bağcılar'ın bilmem neresinde duymadım. Ya da işte daha gelir grubu düşük semtlerde henüz işte bu kentsel dönüşümün bu kadar yoğun bir şekilde yapıldığına denk gelmedik. Dolayısıyla hani bunu merak ediyorum. Sizi rahatsız etmiyor mu? Kentsel dönüşüm neden hep böyle gelir düzeyi çok yüksek yerlerde? Rahatsız etmiyor. Biz tabii siz yaptığınız işin rentable olabilmesi için nereden daha rahat, daha ulaşılabilir başlayabilirim diye düşündüğünüzde bahsettiğiniz, söylediğiniz bölgelerden daha rahat başlayabiliyorsun. Ve satışı da daha kolay olabilecek bölgeler. Bunlar en azından bir yol göstergesi de olabilir. Yani dediğiniz gibi Bağcılar'da niye yok? İşte Gazi Osman Paşa'da niye yok? Ya da işte başka bir yerde niye yok diye sorduğunuzda Kadıköy'de yapılan deneyimler Bağcılar'a da sirayet edecektir zaman içerisinde. Ama bir yerden başlıyor olmanız lazım. Bu başladığınız yerin de sizi çok yormaması lazım ki bir sonraki hamlede
bıkkınlık yaratmaması lazım diye düşünüyorum. Daha sonra tatmin etmeme gibi bir durumu söz Yok, konusu yok. olmaz mı? Şöyle, hayır. Her bölgenin sizin Bağdat Caddesi'nde X rakamı aldığınız bir kentsel dönüşümdeki yüzdelik oranını başka bir yerde Z rakamını alacaksınız. Yani sizin kar marjınız çok değişeceğini zannetmiyorum. Şimdi o kentsel dönüşümün içerisinde tabii ki özel sektör de var, devlet de var. Oradaki uyumu nasıl buluyorsunuz? Entegrasyonda biraz sıkıntı olduğunu görüyorum. Yani aslında belediyelerin veya hükümetin, bakanlar kurulunun bu konuda daha sert, daha rigid kararlar alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öyle bir şeye geliyorsunuz ki ben şu anda bugüne kadar kentsel dönüşümde uğraşmadık firma olarak. Vakti zamanında birkaç yerde uğraştığımızda siz 80 kişilik bir parselle uğraşıyorsunuz, son 3-4 kişi kalıyor ve onlar da artık bunu fırsata çevirmeye çalışıyor. Ya da ne bileyim, tam işin sonuna doğru geldiğinizde bir fırsatçılık yaratılıyor. Bu konuda devletin ve belediyelerin daha sert kararlar alması gerektiğini ya da daha net karar, sert çok yanlış bir tavır olabilir ama daha net kararlar alması gerektiğini düşünüyorum. Bu işte diyelim bir konak var, o konağı satmak istemeyen bir amca var gibi Yani, bir durum mu? tabii. Yani siz hepsini halledin evladım, benimki kalsın. Yok ben burada işte şu kadar yıl yaşadım, benim burada anılarım var deyip o bölgeyi biraz daha atıl bir bölgeye getirmesi gibi bir şey. Şimdi İstanbul için genellikle konuşuyoruz hep konu sektörü üzerine ama İstanbul'un dışında da birçok şehir var ve Evet. oralarda da ücretlerin aslında fiyatların gittikçe arttığını görüyorum. Hani İstanbul, Ankara'yı mesela İstanbul'dan çok daha iyi bildiğim bir şehirdir. Evet. Dolayısıyla hani Ankara konusunda bunu çok rahat söyleyebilirim. İnanılmaz bir gelişim sergiledi. Özellikle şehrin batısına doğru müthiş bloklar yapıldı, müthiş inşaatlar yapıldı, inanılmaz projeler yürütüldü. Ve şimdi hakikaten hani çok inanılmaz bir konut fazlasının olduğu ya da konutun belki karşılığını da buluyordur, ona bir şey söyleyemeyeceğim elbette ama diğer potansiyele sahip olan şehirler nereleri ya da ne gibi çalışmalar yürütülüyor, onları birazcık konuşalım. Konut dediğim gibi şu anda arz fazlası yok. Yani bu şuna benziyor. Baktığınızda İstanbul gibi bir şehirde çok uç noktalar. Yani siz 3000 TL'ye de konut metrekare fiyatı bulabiliyorsunuz. Bir tarafta 2 kilometre ya da 1 kilometre ötesinde 25.000 TL gibi rakamlara da konut bulabiliyorsunuz. Anadolu'da İstanbul'dan çıktığınızda Kocaeli'yi açtığınızda işte Kayseri'ye kadar ya da Antep'e kadar, Gaziantep'e kadar bölgeler arasında 1500'de 3000 TL'ye varan rakam farklılıkları vardır. Şimdi bu bölgelerde tabii ki gelişiyor. Bugün Ankara bir başkent, aynı zamanda memur şehri diye bilinirken sanayisi de gelişiyor bir taraftan. Memur kalmadı artık Ankara'da. Artık kalmadı dediğiniz gibi. Benim çocukluğumdaydı Ankara'nın memur şehirliği. Birçok bankanın genel müdürlükleri oradayken, birçok kurumların genel müdürlükleri buradayken İstanbul'a taşındı. Bugün Antep'e baktığınızda Güneydoğu'nun incisi diye tabir ediliyor. Bu bölgelerde bir talep var ki her zaman artıyor. Ben Konyalıyım. Konya'ya baktığınız zaman şu anda biz Konya'da 1500 konut üretiyoruz. Biz 1500 konutluk bir üretimin %80 oranını 6 aylık bir süreçte sattık. Yani bu şunu gösteriyor bize. Baktığınız zaman insanların genel itibariyle bir ihtiyacı olduğunu. Bu sizin bir marka telefonu işte 3, 4, 5, 6, 7 serisini kullanırken ya 6 serisi çıktı ben markamı, telefonumu değiştireyim. Genelde bundan 10 yıl öncesinde apartmanda oturan insanlar yani konutun değişkenliği 20-25 yıllık bir süreç iken şu anda maksimum 5-6 yıllık süreçler. Çünkü konut şeyleri de değişiyor. Yani yaptığınız konutların kullanım şekilleri de değişiyor. Ya da modelleri değişiyor. Yani otomobil, araç ya da cep telefonu modelleri gibi akıllı konut çıkıyor. İşte